Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Age of 2'nin yeni bir bölümüne daha karşınızdayım. Age of 2'de Türkiye ile dünya fethine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Hatta arkadaşlar en son İran tamamını almıştık. Romanya falan almıştık. Devam edeceğiz. Arkadaşlar şu anda oyunun 3. sırasında İtalya var. İtalya oyunun 3. sırada olmasına rağmen nüfusu baya düşük arkadaşlar. Ekonomisi baya yüksek. Benim nüfusum baya yüksek, ekonomi düşük. Acaba Romanya'daki olan olayın aynısı olabilir mi bunda da? Çok garip bir cümle oluştu ama. Ertem, ne anlatıyor hoca ya? Acaba Romanya'da da dediğim gibi. Mesela şu anda Ukrayna benden güçlü ekonomi olarak. Ama nüfus olarak ben daha güçlüyüm. Ama Ukrayna'ya saldırmak iyi bir fikir değil, çünkü Rusya var görmüş olduğunuz gibi. Rusya ile de ittifak kuramıyoruz. Onun için ben şöyle bir Rusya ile bir ateşkes imzalayayım. 200 turluk bir ateşkes. Ondan sonra bir İtalya ile de bir 200 turluk bir ateşkes imzalayayım. Şimdilik bana da dokunmasınlar arkadaşlar. Ben de kimseye dokunmayacağım. Şu varmış ama çok garip. Mesela Meksiko yüksek. Nüfusu da yüksek, ekonomisi de yüksek. O yüzden Meksiko biraz sıkıntı. İspanya sıkıntı değil bence. Irak, İran falan filan dersin. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle bir tur atlayalım. Bakalım kimler bizimle ateşkes imzaladı. İtalya imzaladı. Meksika imzalamadı. Tamam. Sıkıntı değil. Tamam. Ben şimdi Ukrayna'yı alacağım. Bakalım yine alabilecek miyim? Eğer alırsam demek ki sadece ekonomi değil arkadaşlar, nüfus da önemliymiş diyeceğim. Harbiden öyle diyeceğim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi orduları koydum ve sınırla 3 seviyeli kaleleri dizdim. Biraz uzun sürdü çünkü Çin ile ama hani bir şey yaptık. Çin bana saldırdı, ben de Çin'e şey yaptım arkadaşlar. İşte barış yapmak için bayağı bir uğraştık Çin'le. Ama sonunda barışımızı yapmaya başladık. Bu arada şurada bir toprak kalmış, hemen onu da yapalım. Nasıl şimdi? Ben bu arada bayağı bir şey yapmıştım. Yaptım lan ben bayağı bir. Yaptım ben bayağı bir şeyler ya. Sınırlara 30 biner ordular koydum arkadaşlar. Şuraya denize de koydum ordu birazcık. Hatta ben Ukrayna deniz kısmından değil de aslında ben deniz kısmından da saldırabilirim ama Rusya ile ittifak kurabilir miyim? Kuramıyorum. Barış yapan bir askeri eşim isteyelim, muhtemelen veremeyecek ya. Trade yapalım o zaman, ben sana şöyle bir altın vereyim 3 milyonluk. Bana bir military access ver. Tamam, bu sefer ver de para her türlü kapıyı açar arkadaşlar. Şöyle bir 10 binlik ordu gönderelim oraya. German diyor ki Çek Cumhuriyeti'ne saldıralım. Çek Cumhuriyeti şurada. Beni ilgilendirmiyor tabii ki de ama gelmeyeceğim yine de. Yani oğlum bir siktirin gidin Allah aşkına, Almanya ya. Herkese saldıracak mısın sen sürekli böyle? Tamam da arkadaşlar, hemen Ukrayna'ya savaşımızı ilan ediyoruz. Bu arada bu Nijerya ile ittifak kurmuş. Nijerya'da şu anda Afrika'nın büyük bir gücü olarak burada duruyor. Evet arkadaşlar, hemen Ukrayna'ya savaşımızı ilan edeceğiz. Bu neymiş? Nijer ve Togo ile savaşıyormuş. Sorun değil. Hemen biz gidelim şu şekilde. Zaten o savaşması bizim için iyi bir şeydir. Çünkü savaştığı zaman o şey yapıyor muhtemelen. Orduyu oraya gönderdiği için bakın şu anda bir ordusu çıkmadı burada. Ordusu muhtemelen birçoğunu oraya göndermişti. Ama illaki çıkacak ordusu, çünkü yani o kadar devlet dedik yani sana Ukrayna. En azından bir ordun çıksın değil mi la? Güzel, biraz bize bir karşılık verdi. Bize karşılık vermesi güzel bir şey değil ama yani şöyle ben bir oraya bayağı bir ordu göndereyim. Şimdi şöyle bir şeyler yapacağım. Tamamdır. Bu artık gelmeye başladı arkadaşlar. Ben şu gerideki orduları şu şekilde göndereceğim. Evet arkadaşlar, Ukrayna'yı düşürmeye başardık. Nijerya neler oluyor bakalım. Nijerya da muhtemelen gelecek benim savaşıma, bakalım. Nijerya bu kadar. Nijerya muhtemelen az önce savaşıyordu Togo'yla falan filan. Onlarla dolayı bayağı bir düşmüş geriye. Şimdilik ben aldım, muhtemelen topraklarını alabilir miyim? Evet, Ukrayna'nın tüm topraklarını alabiliyorum arkadaşlar. Demek ki ekonomi önemli değilmiş. Şey de önemli, nüfus. Yani doğal olarak nüfus da önemli yani. Çünkü sen ekonomi ne olsa ve nüfusun düşükse sen nasıl şey yapacaksın değil mi? Ordu basacaksın. Mantıklı. Biraz mantık yürütmemiz de lazım. Şimdi hemen şu orduları ben bir şuraya göndereyim. Bakalım toplam ne kadar ordumuz var. Ne kadar ordu kaybetmişiz. Onu bilmiyorum ama neyse, boşver. Ukrayna ile savaşımızda şu kadar ordumuz kaldı. Şimdi biz 15. sıraya yükseldik. 1 milyar ekonomimiz oldu. Nüfusumuz da arkadaşlar 250 milyona yaklaştı. Acaba İtalya'ya saldırabilir miyim? Denemekten zarar gelir mi arkadaşlar? Arkadaşlar şöyle bakıyorum. İtalya'nın ekonomik skoru 93 iken benim 196. Onun sadece ekonomik skoru iyi olduğu için muhtemelen üstlerde. Prestiji de iyi doğal olarak. Benim prestijim ne kadar? Benim prestijim onun daha yüksek ama onun ekonomisi yüksek olduğu için benden daha üstte gözüküyor. Bence ben alırım İtalya'yı. Ertem,
Ne anlatıyor hoca ya? Bence ben alırım arkadaşlar. Yani deneyeceğim. Denemek yani önemli bir şey. Denemekten zarar gelmez denen bir şey var da. İşte bu da savaş yani, biliyor musun? Denemekten zarar gelir yani. Gelmez değil. Şimdi hemen ben şu orduları bir koyayım bakalım sınıra. Sonra bakalım nere olacak. Ananı satayım arkadaşlar. Gana İtalya'yı aldı lan. Oğlum İtalya yapacağın işe sokayım senin lan. Gana'ya nasıl düştün sen? Neyse Gana daha güçsüz İtalya'dan. Daha iyidir. Daha iyidir. Bak Gana 15, ben 16. Yani Gana'dan bir tık düşüğüm ama ekonomim değil de nüfusum ondan bayağı yüksek arkadaşlar. Neyse böyle daha iyi oldu. Güçsüz de biraz saldırmış oluruz. Neyse. Üzülecektim. Üzülmeyeceğim. Çünkü iyi bir şey oldu şu anda. Şöyle arkadaşlar ben sınırlara ordular koyacağım. Tabii ki de bu deniz üzerinden gelmesin diye. Şöyle bir 10 binlik ordular şöyle ben bir sınırlara dağıtayım. Şöyle az az koysam da sıkıntı yok arkadaşlar. Ne de olsa bu de çıkarma yapacak ya. Çıkarma yaptığı için muhtemelen ordusu az gidecek. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar, şöyle bir denize değil de ben buna İtalya üzerinden saldırabilir miyim? Evet arkadaşlar, İtalya'dan bir askeri erişim izni aldık. Bu güzel oldu bizim için. Evet arkadaşlar, ordularımızı koyduk. Hemen Tunus ile ittifakmış. Sıkıntı yok, Tunus'u da alırız. Hemen arkadaşlar savaşımızı ilan ettik. Tunus'u da alır mıyız? İnşallah alırız lan Tunus'u da. Şu anda çıkarma falan atıyor. Almanya'mış lan o. Bu Gana'ymış lan, Almanya zannettim Gana'yı. Yapacağın işe sokayım seni. Muhtemelen çıkarma atamaz bana ya. Atabilir de arkadaşlar, biraz sıkıntılıyım şu anda. Şöyle ben bir geriye şöyle bir ordu bırakayım. Ne olmaz. Geldi şu anda orduyla bana. Tunus da geliyor doğal olarak. Tunus muhtemelen bana çıkarma yapamayacak çünkü ben ondan daha üstün olduğumu zannediyorum. Haydi bismillah diyoruz galiba ya. Biraz sıkıntıyım arkadaşlar. İki devletle savaşmak iyi bir şey değil işte. Ben bunu söylüyorum hep ama yapıyorum ya. Bunun başkenti düşmedikçe arkadaşlar muhtemelen düşmeyecek. Onun başkentini düşürmem gerek acil. Benim bu kadar ordum pakıtta kalmış lan. Buraya hemen bir port diyeceğim de port yetişirse. Güzel, port yetişti. Güzel, tamam. Çok güzel arkadaşlar, Gana'yı da düşürmeye başladık. Tamam. Arkadaşlar artık iki devletle aynı anda savaşmayın ne kadar kötü bir şey olduğunu öğrenmiş oldunuz. İki devletle aynı anda savaşmayın ya, tavsiyemdir yani. Tamamdır, bitti. Komple almayı başladık. Şimdi oyunun 11. sırasına yükseldik. Yani o kadar savaş falan filan hepsi boşa gitti ama neyse, sıkıntı yok. Hemen şu İtalya'dan orduları getirelim. İtalya, hayırdır oğlum sen? Hayırdır ha? Oğlum Roma benimdir lan. Roma'yı da alacağım bu arada. Roma burası. Vatikan Roma'nın içinde bir mahalle gibi bir şey almanayım sayacaksın. Öyle bir şey sayacaksınız. Şimdi şuradan hemen ordulara basalım. Ne kadar çok ordu o kadar iyidir arkadaşlar. Şöyle öyle bir stratejim vardır. Şimdi denize ordum varmış. Bunları hemen getirelim. Türkiye ile böyle bir şey kurduk. Ne yaptık? Ukrayna aldık. İtalya'nın orta kısmını aldık ve Tunus aldık. Pardon, Türkiye'nin anasını satayım. Arkadaşlar Papa diyor ki ben kimseye bir toprak vermem diyor arkadaşlar. O yüzden Papa'yı hemen alamıyoruz da Papa'yı nasıl satayım. Papa bizi düşürürse ne gülerim amanayım. Tamamdır, Vatikan City'yi de almaya başardık. Tamamdır. Küçük devletlerden kurtulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi şöyle ilerleyelim. Başka neymiş küçük devlet? San Marino var burada. Liechtenstein var. Ya bunlar çok da benim sıkıntı edecek bir devletler değil. San Marino'yu alırım ama muhtemelen. Ya böyle kötü duruyor burada değil mi? Evet, San Marino'nu alalım bence biz. San Marino muhtemelen daha çok dayanacak gibi. Ana satayım, ne oluyor? Evet, onu da düşürmeye başardık ama. Ama bayağı bir ordumuz da yemedi değil ha. Ordumuzun çoğunu yediler. Tamamdır arkadaşlar, şu ordu basamıyoruz, neden? Neden basam? Yine bug'a girdi oyuna satayım ya. Arkadaşlar zamanında yine böyle bug olmuştu. Ordu basamıyordum. İnşallah bug düzelir arkadaşlar çünkü onda yine düzelmişti, böyle bug'a girmişti. Neyse arkadaşlar, bug'a girdiğine göre bu videomuzun sonuna gelebiliriz. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.